Tarih boyunca her medeniyet dünyayı kasıp kavuracak bir sondan, yani büyük bir yıkımdan bahsetti. Kimi buna kıyamet, kimi kaos dedi. Peki bu anlatılanların aslında kadim bir duvarın ardında bekletirdiğini söylesem, bugün aşılmaz dediğimiz o duvar aslında insanlığı korumak için çekilmiş devasa bir karantina hattıdır. Bu videomuzda Yecüc ve Mecüc dosyasını açıyoruz. Selamünaleyküm gönül dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Taberi, Tarih adlı eserinde açıkça belirtir ki, Yecüc ve Mecüc, cin veya başka bir varlık değil, doğrudan insan türüne ait bir topluluktur. Onlar, Hz. Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan gelirler. Dünya üzerinde bozgunluk çıkarmalarıyla bilinen bu kavim, bugün insanlığın ulaşamadığı bir bölgede veya bir sınırın ardında yaşamaktadır. Nerede olduklarına dair üretilen teoriler olsa da onların gerçek yerini, sayısını ve ne zaman tam olarak ortaya çıkacağını Allah'tan başka bilen yoktur. Kehf suresinde anlatıldığına göre Hz. Zülkarneyn doğu ile batı arasındaki tüm yolları kat etmiş, gücün sınırlarına ulaşmış bir hükümdardı. İki dağ arasına geldiğinde korku içindeki bir halkla karşılaştı. Onlar, "Ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu topraklarda bozgunculuk çıkarıyor. Bizimle onlar arasında bir set yap, sana karşılığını verelim," dediler. Hazreti Zülkarneyn, "Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır," diyerek teklifi reddetti. Halktan sadece beden gücüyle yardım etmelerini istedi. Dağların arasına demir kütleleri yığıldı, körükler ateşlendi. Demir kor haline geldiğinde üzerine erimiş bakır döküldü. Bu kadim mühendislikle oluşturulan kalkan o kadar sağlamdı ki Yecüc ve Mecüc o seddi o günden beri ne delebildi ne de aşabildi. Hz. Zülkarneyn'in inşa ettiği bu set bir vaat gelene kadar varlığını sürdürecekti. Hadislere göre seddin ardındaki bu kavim her gün güneş doğduğunda engeli kazmaya koyulur. Tam delmek üzereyken başlarındaki kişi "Dönün, yarın devam ederiz," der. Ve Allah o seddi her gece eskisinden daha sağlam hale getirir. Ancak vakit dolduğunda liderleri "İnşallah yarın devam ederiz," diyecektir. İşte o inşallah kelimesiyle engelin kilitleri açılacaktır. Ertesi gün geri döndüklerinde karşılarında hiçbir engel bulamazlar. Yerin altından sel gibi dışarı fışkırırlar. Enbiya suresi 96. ayette buyurulduğu üzere Yecüc ve Mecüc yerin altındaki o kadim kilit açıldığında bir sel gibi yeryüzüne fışkıracaklar. Onlar karşılarına çıkan her yerleşimi harabeye çeviriyor, yollarındaki her orduyu ezip geçiyorlar. İnsanlık bu şiddet karşısında diz çökmüşken Hz. İsa ve beraberindeki müminler bu küresel yıkımdan kurtulmak için Tur Dağı'nda stratejik bir savunma hattı kurarlar. Yecüc ve Mecüc yeryüzünü tamamen ele geçirdiklerini sanarak Tur Dağı'nı kuşatırlar. Öyle bir kalabalıktırlar ki sayıları insanlığın toplamından çok daha fazladır. Öncü birlikleri Taberiye Gölü'ne ulaştığında gölün tüm suyunu yudumlayıp bitirirler. Arkalarından gelenler ise göl yatağında suyun izini bile bulamayıp burada eskiden su varmış diyerek şaşkınlıklarını gizleyemezler. İstilacılar zafer sarhoşluğuyla göğe yaylarını gerer, oklarını semaya fırlatırlar. Kendi kibirlerine yenik düşerek yeryüzünü fethettik, göktekilere de galip geldik diyerek haykırırlar. Ancak zulmün zirveye ulaştığı o anda kurtuluş arşa yükselen bir duayla gelir. Allah onların enselerine parazitler musallat eder ve bir anda hepsi çöküp kalırlar. Yeryüzü o büyük gürültüden sonra derin bir sessizliğe bürünür. Hz. İsa ve inananlar Tur Dağı'ndan indiklerinde dünyanın her yerinde o istilacıların cesetleriyle karşılaşırlar. Allah'ın emriyle deve boyunlu kuşlar iner, yeryüzünü bu yükten arındırır. Sonrasında ise öyle şiddetli bir yağmur yağar ki ne kaosun izi ne de kirlilik kalır. Yeryüzü baştan aşağı yıkanır ve insanlık arınmış bir dünyaya yeniden uyanır. Hz. İsa'nın vefatı sonrası dünyadaki ilahi huzur ortamı hızla çözülür. İnsanlık gördüğü o büyük bolluğun ardından tarihin en karanlık yozlaşmasına savrulur. Artık yeryüzünde iyiliğe dair hiçbir iz kalmamıştır. Allah güzel bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar imana olan her müminin ruhunu nazikçe kabzeder. Bu ilahi bir merhamettir. Artık dünyada tek bir mümin bile kalmamıştır. Sahne sadece kıyameti hak eden yozlaşmış bir kitleye kalmıştır.
Hadisin net ifadesiyle kıyamet sadece bunların üzerine kopacaktır. Yorumlarda buluşalım. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizem dolu videoda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.